Merhabalar, ben Yıldız Sağnak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere endüstriyel tasarım öğrencisiyken gerçekten çok sabahlıyor muyuz? Ya da kendimize ayıracak hiç vakit bulamıyor muyuz? Biraz bunun gerçeklerinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz ve merak ettiğiniz soruları oradan da sorabilirsiniz. Kendim bölümü kazanmadan önce en çok merak ettiğim sorulardan biriydi bu. Birincisi iş imkanlarıydı, bu videodan bakabilirsiniz. İkincisi ise gerçekten insanlar bu kadar çok sabahlıyor mu ve zorlanıyor mu bu bölümde? Bunu çok merak ediyordum. Üniversiteyi kazandım. Bölüm için bir oryantasyon programı düzenlendi ve bir hocaya şu soru soruldu. Yani çok sabahladınız mı gibi bir soru soruldu ve hoca şu şekilde cevap vermişti. Ben galiba hani öğrencilik hayatım boyunca bir kere sabahladım gibi bir şey demişti, yanlış hatırlamıyorsam. Bu tamamen işte size bağlı bir şey olduğunu anlatmıştı ve benim gerçekten içim rahatlamıştı ama ben öyle olmadı maalesef. Yani üniversite hayatım boyunca tabii ki birden çok fazla sabahlamış oldum maalesef. Ancak şunu bilmeliyiz ki bu sabahlama olayı tamamen kişinin tercihlerine, kişinin önceliklerine bağlı bir şey ve tabii ki zaman yönetiminizle biraz alakalı. Ancak öğrenciyken yani ne kadar zamanınızı yönetebilirsiniz diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü çok fazla dış etken var. İşte arkadaşlarla yapılan kaçamaklar, işte derslerden çıkmalar olsun ya da aman şimdi çalışacak mıyız biraz işte hadi şuraya gidelim oturalım gibi durumlar olabiliyor. Ancak benim de ve çoğu arkadaşım da açıkçası sabahlamıştı. Buna hazırlıklı gelin. Hani bazılarınız soruyor ya nasıl sabaha kadar uyumadan kalabiliyorsunuz? Hani ben de bunu çok düşünüyordum. Çünkü 12'den sonra nasıl bir şeye kafam basabilir ve çalışabilirim ki diye düşünüyordum. Zorunda kalınca yapılıyormuş. Zorunda kalınca o kadar güzel yapılıyor ki öyle söyleyeyim yani. Yumurta kapıya dayanınca çok güzel çalışıyorsunuz ve hiç böyle yorgun da olmuyorsunuz. Başınız falan da ağrımıyor. Hani zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Öyle durumlar oluyor. Bir de bende çok oluyordu. Yani mesela biri geliyor soruyor, Yıldız bu ne kadar sürer? İşte mesela ailem soruyor ne kadar kaldı? Ve ben bu sorudan nefret ediyorum bu arada. Çünkü hiçbir zaman ne kadar kalacağını tahmin edemiyordum. Hep tahminimden çok daha fazla sürüyordum. Düşünüyorum hani ne kadar sürebilir ki? 2 saatimi falan alır herhalde diyorsun. 5 saatini alıyor, 6 saatini alıyor, 7 saatini alıyor. Yani o kadar önü görülemez durumlar var ki o yüzden sabahlamanız kaçınılmaz oluyor. Tabii ki böyle hep sabahlayan insanlar da mevcuttu ya da çok çok az sabahlamış insanlar da mevcuttu. Dediğim gibi biraz zamanınızı ona göre ayarlarsınız ya da diyelim ki dersiniz ki ben sabahlamayacağım. Bu projeyi bu süre içinde yaptım ya da şu kadar süre veriyorum kendime, düşünme hakkı veriyorum. Şu günde, şu saatte başlayacağım yoksa yetiştiremem deyip kendinizi böyle kısıtlamanız gerekiyor. Tabii ki bu dediğim daha çok bireysel projelerde yapılabiliyor. Çünkü grup projelerinde birden fazla insan var. Hepsi farklı kişilikte, farklı çalışma yöntemleri var. Ve grubun işte durumuna, düzenine, çalışma yöntemine bağlı olarak ya da yaptıkları işe bağlı olarak projenin ne kadar sürdüğü, işte ne kadar çalıştığınızın süresi değişebiliyor. Bazen sabahlayabiliyorsunuz, bazen tahmin ettiğinizden daha erken bitirebiliyorsunuz. Hatta hep sabahlayan birisinizdir atıyorum ama grup projesinde hiç sabahlamamışsınızdır mesela. Hani böyle durumlar olabiliyor. O yüzden bunlara hazırlıklı olmak lazım ama yani moralinizi hiç bozmayın. Bence çok güzel yıllardı. Sabahlamak olsun, işte o acıyı tatmak ya da oradaki böyle hani 12'den sonra artık hani beyin algılamıyor hiçbir şey. Saçmalıyorsun falan. Stüdyoda geçen muhabbetler olsun işte ne bileyim, onlar da güzel anılar oluyor. Bir yandan da bana şu soru da çok geliniyor. Kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? İşte ben sporla çok ilgileniyorum, hiç spor yapamayacak mıyım gibi sorular geliyor. Aslında bunun da cevabı aynı. Yani tamamen kişinin önceliklerine bağlı bir şey. Diyelim ki siz işte tekvando yapıyorsunuz ya da basketbol oynuyorsunuz. Okulun bir etkinliğine katıldınız diyelim. Sürekli her hafta gitmeniz gereken bir aktivite var. Zamanınızı da zaten buna göre ayarlıyorsunuz. Ama sizin önceliğiniz derslerinizse, yani derslerinize daha çok önem veriyorsanız hayatınızda
O zaman da projeye daha öncelik veriyorsunuz ve hobilerinizi ya da sosyal yaşantınızı ikinci plana atıyorsunuz. Ben açıkçası her zaman projemi öncelik veren biriydim. Ama bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Yani hem sabahlama durumunuz hem de diğer aktivitelere vakit ayırmanız, sosyal yaşantınız ya da bir hobiniz olsun. Bunlar tamamen sizin önceliğinize bağlı şeyler. Ama eğer böyle bir hobiniz varsa ya da ne bileyim profesyonel olarak bir şeyle ilgileniyorsanız kesinlikle ondan vazgeçmeyin projeler için ya da tasarım için. Hatta bence böylece zaman yönetimini daha iyi yapıyorsunuz. Bir hobiniz varsa ya da bir sporla ilgileniyorsanız zamanınızı daha iyi ayarlıyorsunuz. Çünkü zamanınızı ayarlamak zorunda kalıyorsunuz. Yani bu sorunun cevabı tamamen sizin önceliklerinize bağlı. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur ve yeterince net olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Eğer gene böyle aklınızda başka bir soru varsa lütfen yorumlara yazın. O zaman görüşmek üzere diyorum. Sizi seviyorum.